Canlı yayın İstanbul'dan Arzu, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş konuğum. Arzu, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk. İyi akşamlar sana ve herkese. Herkese iyi akşamlar. Bugün 16 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Dostlar, magazin kazanı kaynıyor. Çok çarpıcı, çok ilginç haberlerle geldik yine. Haluk Levent'le ilgili konuşacak pek çok şey var. Biraz sonra Haluk Levent konusuna değineceğiz. Şeyle ilgili hep bana sorarsınız, Mert Ramazan Demir'le ilgili haber yok mu? Afra Saraçoğlu ile ilgili gelişme yok mu diye, onlarla ilgili de konuşacaklarımız var ve Seda Sayan'la başlamak istiyorum ama bildirim gelmedi mi? YouTube size bildirim yollamadı mı? YouTube niye böyle yapıyorsun? Merkür Retrosu. Evet, geç kalıyor. Geç kalıyor. Halbuki YouTube'u biz çok hızlı biliyoruz. Bir de şimdi bu yapay zeka falan olduğu için çok daha hızlı olması lazım. İnsanlar canlı yayına gelmeden de başlamak istemiyorum. Çünkü adı üzerinde canlı. Sonra seyredenler için fark etmiyor ama yayınımızı izlemek isteyenler için bir şey kaçırmamalarını arzu ediyorum. Canlı yayını izlemek isteyenler için. Bu arada evet, Derya Şahin Eğitim en son özel abonem. Diğer özel abonelerime de hepsine birazdan merhaba diyeceğim. Geldi, Lale Arzu geldi bile, özel abonem. Teşekkürler. Arzu, sana da iyi yayınlar diyor Lale Arzu Teşekkür 9. ederim. Kendisi bir Afram fanı. Afra'yı ve Mert'i çok seviyor. Emine Yılmaz da burada. Merhaba Emine. Evet, Charlene Todd, Sevim Macit. Evet, dostlar geliyorlar. Nasıl geçiyor günler Arzu? Bir hatırını sorayım. Yoğun geçiyor. Ne olsun, sıcaklarla dün bütün gün yollardaydık. Allah'ım, bir sıcak. Anlatamam yani. Piştik. İstanbul'un trafiği değil mi bir yandan? Trafik, sıcak ayrı. Yani böyle bir mücadele içerisinde geçiyor. Geçiyor. Ben Sıcağı bugün sevmiyorum ben ya. sevilecek gibi değil. Ben bugün Şebnem'i sabahleyin doktora götürdüm. Kulağına su kaçmış. Geçmiş. Biraz ağrıyordu. Bodrum'da trafik çok olur ama bugün sabahleyin öyle şanslıydık ki buradan çıktık. Konacık'ta bir özel hastane var. Oraya ondan randevu almıştık. 9.30'da çıktık. Yarım saatte Konacık'taydık. Trafik açıktı. Çok rahat gittik. Hastanede işimiz 10 dakikada görüldü. Muayene etti, yazdı doktor. Oradan hadi dedik orman görürüz. Torba üzerinden dönelim. Torba yolu üzerinden dönelim. Giderken dağ yolundan gitmiştik. Gündoğan'dan Bodrum'a. Torba yolu üzerinden geldik. İnanır mısın? Bütün bu gidişimiz, gelişimiz, doktorda oyalanmamız falan 1 saat 15 dakika tuttu. Tabii Çok ya. şaşırtıcı. Evet, yani Bodrum'da her zaman çok trafik olurdu. Bu sabah bize öyle güzellik denk geldi ki. Ya Ne dedim güzel. keşke hep böyle olsa. O Keşke. torba yolundan gelmek de ne kadar güzel, biliyorsun değil mi? Evet. Sağ tarafın deniz. Şimdi bir de tatil olduğu için, yaz tatili, tekneler falan da gelmiş, yatlar falan da. Onları seyrederek, hele o şeyde Cennet Koyun taraflarında falan, o güzel sahili göre geliyorsun ve ormanlar, aman ne olur yanmasın Lütfen, ağaçlar, evet. ormanlar, Gözümüz gibi bakalım. o kadar güzel ki Torba'dan Yalıkavak istikametine gelirken o ormanlar. Arabanın içinde Ahmet Kaya'dan şarkılar dinleyerek geldik. Air condition'da iyi çalıştığı için Bodrum'un sıcağı çok etkilemedi bizi. Peki, evet, geldi arkadaşlarımızın bir kısmı. Başlayalım o zaman. Seda Sayan'la başlayalım. Seda Sayan o güzel beylik laflarından birini söylemişti yine. Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin. Ve ben bunun üzerine bunu paylaşırken şöyle bir şey yazmıştım story'de.
Seda Canım eşiyle gelenlerde de sorunlar çıkıyor maalesef diye. Seda da cevap verdi DM'den. Her türlü sıkıntılı be diye yorum yaptı. Yani kadınlar eve başka bir kadın gelsin istemiyorlar. Fahriye Evcen hele hiç eve almaz. Biliyorsun değil mi? Akraba da olsa eve kadın almaz. Hele ki Burak Özçivit evdeyken. Seda da diyor ki kocanın bekar arkadaşı da gelmesin, erkek de gelmesin diyor. Erkek de gelmesin, kadın da gelmesin eve, erkek de gelmesin diyor. Doğru mu söylüyor sence? Kimse gelmeyecek mi ya? Ben katılmıyorum. Ben sokakta da çok sosyal, evimde de çok sosyal bir insanım. Bütün arkadaşım, eşim, dostum gelsin. Eşimin de, kocamın da, sevgilimin de, yedi cetti arkadaşları gelsin. Benim de arkadaşlarım gelsin. Ben hep böyle yaşadım. Böyle de yaşayacağım. Hiçbir zarar da görmedim kimseden. Ama bazı kadınlar böyle. Seda Sayan nezdinde değil ama etrafımda çok arkadaşım var, tanıdığım var. Hiç kimseyi istemiyorlar evlerine. Ne kadın gelsin ne erkek gelsin. Ben köklerim ve genlerim ve ailemden aldığım terbiye itibariyle her zaman anneannem de çok kişiyi ağırlardı. Rahmetli anneannem, babaannem de rahmetli. Şimdiki keza annem de öyle, kız kardeşim Özlem de öyle, ben de böyle. Evimiz dolsun taşsın, bütün yemeğimizi paylaşalım, sofralar hep birlikte olsun diyen taraftanız. Ama tabii ilişkiler ve hayat çok değişti. İnsanlar artık birbirine güvenemiyor. Güvenemediği için de evine almak istemiyordur diye düşünüyorum. Ama ben zaten %100 güvendiğim insanları evime alırım. Bugüne kadar da hiç öyle bir şey yaşamadım. Ne bir dostumdan, arkadaşımdan. Bin şükür hiç öyle bir hadise yaşamadım. Ben sevmiyorum. O çok bencillik geliyor. Sofra kalabalık olunca hoşuma gidiyor. Yemekler birlikte yenilince hoşuma gidiyor. Yani bir karpuzu, bir peyniri bile tek başına yemek istemeyenlerdenim ben. O yüzden dolsun taşsın derim. Ya eve gelen kız arkadaşın sevgiline göz koyarsa sana hissettirmeden Yani onu sokakta da koyabilir. Evime gelmesine gerek yok yani. Kafede de gittiğimiz yemekte de. Ya ben sokakta da öyleyim yani. Hep biz atıyorum erkek arkadaşım ya da eşim hiç baş başa yemek yemeyiz. Hep 10 tane kız, 10 tane adam hep öyle yemek yeriz yani. Peki yani bu şeyden kaynaklanıyor o zaman. Kendine güvenden ve sevgiline, eşine güven duymandan kaynaklanıyor Evet. o zaman. Ha? Evet, evet, aynen öyle. Hiç yani olursa da olur, sokakta da olur, evde de olur, başka yerde de olur. Sonuç olarak benim önüne geçemeyeceğim bir hadisedir. Hiç bugüne kadar da öyle bir şey yaşamadım. Allah yaşatmasın da. Yaşatırsa da arkamı dönüp giderim yani. Öyle hayat yaşanmaz. Sofralar birlikteyken güzel, ev insanlar varken güzel. Ben hiç mesela bazı kadın da titizlik ve temizlik içinde çağırmaz. Benim çok var öyle tanıdıklarım. Evlerine kimse girmiyor. Ya ne yapayım öyle evi ben ya? Ya bir Gelsin dakika, herkes. bir dakika. Yani evi dağınık görsün istemiyorlar diye mi çağırmıyor yoksa evi kirletirler diye mi Evi çağırmıyor? kirletirler diye. Çıkan bulaşık külfet Aa, oluyor. Sanki elinde yıkıyor. Hepimizin makinesi var. İşte benim çok arkadaşlarım var öyle. 2 kişi geldiğinde bütün koltukları yıkıyorlar falan. Ha, gelsin koltuğu da mahvetsin, her tarafı da mahvetsin. Yeter ki insan gelsin diyenlerdenim ben. Seda Sayan şunu söylüyor yeni gelen arkadaşlar için. Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin diyor. Fahri Evcen de bunun gibi bir şey savunuyordu. O da diyordu ki kız arkadaşlarım evime gelemez. Yani ahbaplar demiyordu da öyle bir huyu olduğu çok sağlam kaynaklardan bize geldi yıllar evvel. Bunu biz yayınladık. İtiraz etmedi Fahriye Evcen. Eve dişi sinek bile sokmaz. Akraba da olsa giremez. Evet, Arzu da diyor ki gelen gelir diyor, misafirin diyor başımın üzerinde yeri var diyor. Bugüne kadar hiç kimsenin bir yanlışını görmedim diyor. Her kadın senin gibi yapamaz. Evet, çoğu kadın böyle değil maalesef. Bu arada Burak Özçivit diğer evimde benim yan komşumdu. Öyle mi? Burak'ın ne geleni gidiyordu ne gideni bitiyordu. Yani o kadar kalabalıktı ki eve. Nasıl acaba denge kuruyorlar? Enteresan bu söylediğin.
O Evet, söylediğin yan şey. komşumdu. Sağımda Burak Özçivit oturuyordu, üstte Çağatay Ulusoy oturuyordu. Görüyorduk geleni gideni. Evet, tam da televizyoncusun, tam da magazincisin. Çok Evet, evet, evet. Neler vardı o zaman da işte komşuluk hatırına yazmadım. evet, evet. Peki dostlar, Derya Şahin Eğitim yeni abonem, özel abonem burada. Merhaba Derya Hanım, hoş geldiniz. Lale Arzu 9 özel abonem burada. Lale Hanım merhaba. Süreyya Diker özel abonem burada. Süreyya Hanım hoş geldiniz yayınıma. Arzu Derya hocamı Altıntaş'la görmedim ben. Burada mı? burada. Selamlar, saygılar diyor. Selamlar. Ha, şimdi gördüm. Evet, saygı bizden Derya Hanım hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, çok şükür, teşekkür ederim. Nur Hayat'a cevap veriyor Lale Hanım. Derya Hanım da harikasınız diyor. Siz Derya hocamdan sana da harikasınız. İngilizce dersi aldırtıracağım. Daha ileri seviyede. Dün Derya birazcık Hoca bilinç kodlama yaptı bize. Neler 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 inanamazsın yani. harikasın. İstanbul'a gelin de Eylül'de Derya Hanım'a bir ziyaret edelim, kahvesini içmeye gideriz seninle Gidelim. inşallah. Peki dostlar, son gelişmelerle karşınızdayız. Bu arada DM'den soru geliyordu. E, Haluk Levent hangi cezaevine nakledildi diye. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe cezaevine Haluk Levent konuldu arkadaşlar. İstanbul'daki cezaevlerine değil, Çorlu'daki cezaevine konuldu. Haluk Levent konusunu biraz sonra konuşacağız. Daha başka ilginç konularımız da var. Sizler için hazırladığımız yayında. Şimdi şöyle bir notlarıma. Ya bu senin paylaştığın 5 dakika magazin Instagram sayfanda çok değişik, ilginç haberler. Hiçbir yerde görmediğim haberleri sende görüyorum yani. İngiltere'de gece sosyal medyaya girilemeyecek diye bir haber. Evet. Gençleri korumak için. Çok enteresan, çok ilginç. Bizde Evet. de şiddetle tavsiye ediyorum. Biraz bahsedebilir misin? Evet, Ben artık okuyayım, ben İngiltere okuyayım. Ben okuyayım tabii. sana sorayım. İngiltere hükümeti 16 ve 17 yaşındaki gençlerin dijital sağlığını korumak amacıyla gece 00 ile sabah 6 saatleri arasında sosyal medya uygulamalarını varsayılan olarak kapatacak. Bu planını resmen duyurdu. Varsayılan olarak kapatacak demek yani kapalı, o saatte kapanacak. Siz isterseniz ebeveynler açacaksınız bunu, yani o hizmeti açık olarak çocuklarınıza, gençleri, evdeki diğer insanlara yararlanmalarını siz sağlayacaksınız. E, Çok enteresan bu. Evet, evet. Dün Derya Hoca ile konuştuğumuzda ben bugün bir haber yaptım. İkisi birbiriyle çok bağlantılı. Derya Hoca çok bugün bu haberle karşılaştım ve onu haber haline getirdim. 0-6 yaş arası çocuklarımız için inanılmaz önemliymiş. Bunu biliyorduk ama çok daha detaylı bir şekilde öğrendim. Mesela 0 ve 6 yaşındaki 0 ile 6 yaş arasındaki çocukların eline tablet, telefon verdiğinde bugün girdiğim haberde Derya Hoca diyor ki çocukları mahvedersiniz diyor. Çocuklar o yaş grubundaki çocuklar inanılmaz zeki oluyorlarmış ve mesela işte Derya Hoca'nın sözleriyle mesela İngilizce ana dili gibi, Almanca ana dili gibi diyoruz ya aslında Türkçe, İngilizce ve Almanca hepsini öğrenmeye yatkınmış. Çocuğun yanında konuşursan bütün lisanları o arada hepsini beynine yerleştirirmiş ve o yaş grubundaki çocuklar inanılmaz yani inanılmaz bilgiye aç ve her şeyi topluyorlarmış beyinlerinde. Şimdi bu gerçekten öyle. Görüyoruz kafelerde ellerinde tablet, eve arkadaşlarım geliyor çocukların önünde tablet, yemek yedirmeye çalışıyorlar vesaire vesaire. Bu tabii kişisel gelişimlerini çok etkiliyor. Yok. Biz öyle büyümedik. Biz sokakta değil mi beynimizi çalıştırarak oyun oynadık. Yakar Hani top oynadık. Yakar top evet oynadık. yani Ortada sıçan oynadık. Uzun eşek oynadık. Birdir bir oynadık. Değil mi? Devam et. evet, 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 Evet. inanılmaz. Hani bunlar hem bizim motor becerilerimizi hem zihinsel becerilerimizi çok ilerleten kavramlardı. Ama şimdi
Çocuk doğuyor, doğduğu gibi eve getirdiklerinde tableti koyuyorlar ve çocuklar aptallaşıyor. Bence İngiltere bu konuda muhteşem ötesi bir şey yapmış. İnanılmaz. Bence keşke burada da olsa. Yasaklara hep karşıyız ama çocuğun faydasına olan bir yasaksa ben böyle bu tarz yasağı destekliyorum. Er ya da geç bu olacak, bizde de olacak. Avustralya zaten yıllar önce, 2 sene önce yaptı. İtalya'da, Avusturya'da test olarak uygulanıyor bu toplumda ve büyük bir destek gördü. Şimdi buradaki senin haberindeki düzenlemenin kapsamı ve öne çıkan maddeler başlığıyla yazdıklarını okuyayım. Tekrar yeni gelenler için şunu söylemek lazım. İngiltere hükümeti 16 ve 17 yaşındaki gençlerin dijital sağlığını korumak için gece erişime kapatacak sosyal medya uygulamalarını Hı hı. varsayılan olarak kısıtlayacak daha doğrusu. Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamalar belirtilen saatlerde otomatik olarak erişime kapanacak. Otomatik olarak kapanacak. Senin velin isterse şifresi olacak velinde büyük bir ihtimalle. O sana açacak. Eğer gerekliyse sen de ders çalışacaksan mesela gece. E, Bağımlılık yapan özellikler gençlerin ekran başında saatler harcamasına neden olan sonsuz kaydırma ve otomatik oynatma özellikleri varsayılan olarak tamamen devre dışı bırakılacak. E, Yapay zeka sohbet botları 18 yaş altındaki kullanıcılar için sohbet botlarına zorunlu mola hatırlatıcıları eklenecek. Bu da çok güzel. Ancak WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları bu kısıtlamanın dışına tutulacak. O zaten WhatsApp Onu zaten. zorunlu yani gerekli acil durumlar falan olur Allah korusun. Güzel bir haber Bak, bu. Derya Hocam bir şey eklemiş. Bu da çok önemli. Bazı ülkelerde okullarda akıllı tahta bile yasaklanmış. Ben bunu Derya Hocam'ın dün bir röportajında Aa, gördüm. Evet, hani yazıyorduk ya elimizle. O çok evet, kafayı çalıştıran bir şeymiş. Çünkü evet. yazdığımızı unutmuyoruz. Bir el becerisi vesaire. Şimdi her şey akıllı tahtada. Hani öğrencilerin velileri gidip diyorlarmış ki okulunuzda akıllı tahta var mı? Derya Şahin de buna çok karşı. Hayır kardeşim diyor. Biz elimizle yazacağız, tahtaya yazacağız diyor. Gerçekten çok mekanikleştik. Akıllı tahta arıyoruz, tablet arıyoruz, telefon arıyoruz. Yani değil mi? Hani yapay zeka çağındayız ama yapay zeka aslında bizi biraz geri zeka mı yapıyor? Bunu da düşünmek gerekiyor yani. Yani valla eğer çocukları geriletiyorsa bazı alışkanlıklar, bazı tembelletiyorsa kaldırılsın tabii. Kaldırılsın. En Evet, şeyi bak, unuttuk ya. O tebeşiri unuttuk. Kara tahta, tebeşir değil mi? Hepimiz bir yazardık. El yazısı öğretirlerdi onunla. Şimdi her şey mekanik. evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Eee, peki hangi kadın Haluk Levent evlilik vaadiyle beni kandırdı dedi? Hangi kadın peki bu bir başka kadın? Hangi kadın Haluk Levent ile İsviçre'de evlendik ve ona çok para verdim dedi. Öbür kadın da Haluk Levent'e birinci söylediğim kadına 90 milyon lirasını kaptırmış. Ne oluyor Haluk Levent modern dönemin Don Juan'ı mı çıktı yoksa Haluk Levent? Bu kadınlar meselesi çok su kaldırır daha. Bakalım daha neler göreceğiz. Nereden nereye? Ahbap derken, yardımlaşma derken depremzedelere konut yapılacak, onlara yuva yapılacak derken iş nerelere geldi? Büyük rezalet aynı zamanda Arzu. Değil mi? Konuşacağız ama Evet, biraz sonra. Ee, evet. peki bu sabah yine ünlülere yönelik bir operasyon yapıldı. 25 kişi gözaltına alındı. Şarkıcı Sıla ile ilgili sosyal medyada yazılanları kınıyorum, onu söyleyeyim baştan. Diyorlar ki kadının zaten televizyon reklamındaki halinden bir tuhaftı belliydi. Hani televizyon reklamı var ya, ne diyor? Gelir geçer 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 falan diyor ya, böyle bir zayıf vücudu iyice zayıflamış çökmüş. Böyle bir orada diyorlar ruh gibi, yani ne alakası var kardeşim? O televizyon reklam çekimi başka. Orada son derece sağlıklı olmak zorunda. İşbirliği yapmış kadın, parasını almış.
Yani ne alakası var? İlyas Yalçıntaş yine gözaltında. İrem Haznedar model gözaltında. Fatih Aksoy ünlü yapımcı, Evet. pek çok yıllardır bilinen dizilere imza atan, o da gözaltında. Geçen en son operasyonda da Fatih Aksoy'un yanında çalışan Murat Saygı, Fatih Aksoy'la beraber çalışıyor. Eski Kanal D Show TV Genel Müdürü. O gözaltına alınmıştı, hatırlıyor musun? Evet, Yasaklı evet. maddeden. Fatih Aksoy'un yöneticisi. Şimdi Fatih Aksoy gözaltına alındı. Ne diyorsun? Bu gözaltılar, yasaklı maddeyle ilgili bu operasyonlar bitmeyecek galiba. Yani böyle geliyor hep devamı. Tam bitti diyoruz. Yeni bir ekip, yeni bir dalga. Yani kendi faydalarına olacaksa ne güzel. Birçok insan da hani gözaltına alınanlar bence artık içmiyorlar. Zaten herhalde devlet bir tedbiren bakıyordur kanlarına falan. Kurtuluşları böyle olacaksa ne güzel, hepsinin bu kadar kötü yasaklı maddeden, bu kadar zararlı yasaklı maddeden temizlenmesini dilerim. Tabii temiz olanlar da var, bazen tek tük çıkıyor aralarında. Onların da bir an önce testlerinin sonuçlarıyla birlikte ferahlamalarını dilerim. Evet, yani şimdi bu gözaltılar tabii ki sadece içici ise başka değerlendiriliyor hukukta. Ama yer gösteriyorsa, e, yasaklı madde temin ediyorsa bunun suçu daha ağır, cezası daha ağır. Onlar ayrı değerlendiriliyor. E, Sadece içici ise tedavi, öncelikle tedavi olması, e, vücudun temizlenmesi yolunda savcılık Adli Tıp Kurumu'na sevk ediyor ve tedavisi başlansın istiyor. Bu dediğin gibi gözaltına alınanların lehine bir durum aslında. Onların iyiliğine. Kendiliklerinden belki buna cesaret edemiyorlar. O alışkanlık, Allah korusun, çok kötü bir şey. Tabii ben tecrübeyle, Evet, yaşadıklarımla, yaptığım röportajlarla, haberlerle, sen de öyle, seyrettiğimiz filmlerle, okuduğumuz romanlarla biliyoruz bunun nasıl pis bir tutku olduğunu. Bırakmak istesen de bırakamıyorsun. Yani tıpkı bu kırmızı reçeteli ilaçlar filan gibi, daha beter tabii. Onların içinde de var da çok daha beter. Alışkanlık yapıp kurtulamıyorsun bir türlü. Eee, Burada devletin de bu şeyiyle, desteğiyle belki bırakma imkanı olacak, arınacaksın. O zaman da bugünler için şükredersin. Eğer içicilerse, eğer kullanıyorlarsa, tabii bu testler sonucunda ortaya çıkacak. Bazen Arzu, gözaltına alınıyorlar şahıslar ama testlerde tertemiz de çıkıyorlar. evet, evet. Nadiren de oluyor değil mi öyle yanılgı? Evet, evet, çok nadiren oluyor. O yüzden, hani, öyle bir durumda olan varsa bu son alınanların arasında test sonucunun çıkıp o yüzden feraha ulaşmasını diledim. Çünkü gerçekten içmeyen insan için, değil mi, çok sıkıntı. Orada resmin çıkıyor, kameraya çekiliyorsun, biliyorsun, eminsin, temizsin ama yine de, oradasın yani. Tatsız ve üzücü bir durumdur. Evet, aynen öyle. Eee Danla Bilic, nihayet Danla Bilic'ten haber aldık. Eee Seninle 3 gün evvel yaptığımız yayında Danla Bilic'in 4 sene evvel kalça operasyonunda, estetik operasyonunda eee, yanlış müdahale sonucunda, yanlış ameliyat sonucunda hastalandığını ve sık sık ateşlendiğini, tekrar tekrar ameliyat olmak zorunda kaldığını, o kalçasına konulan sıvının akıp vücuduna yayılması nedeniyle iltihap oluştuğunu, bacaklarının üzerine basamadığını, yürüyemediğini ve en son önceki gün yine konuşmuştuk işte ve yine fena olduğunu sen paylaşmıştın. Birkaç yerde daha görmüştüm. Ameliyata alınacağı ve ameliyata alındı. Bugün bir açıklama yaptı. Tansiyonu 5'e kadar düşmüş. Ne demek ya? Evet, evet. Ne facia bir durum ya. Yani Çok üzücü, çok. Yazık. hakikaten nasıl bir şey? Diyor Ve ki buna bir son da diyemezler, biliyor musun? Hani doktor şimdi bu ameliyatları yapıyor. Ben de biraz bildiğim için evet, hani vücudundan temizlendi diyemez. Kalan bir madde bile
tekrar bir yerden bir cerahat yapıp çıkabilir. Tekrar aynı durumu yaşayabilir. Çok üzücü ki bu kaçıncı 6-7 mi? Öyle bir sayıda bir ameliyatı yani Bu şu 7 olması andaki. lazım. Bu 4 sene içinde 4 yıl evvel ilk yaptırdığında ameliyatı vücuduna koydurduğu sıvının vücuduna her seferinde tükenmiyor. Alıyorlar tükenmiyor. Vücudun bir yerinden tekrar sızıntı yapıyor. Organlara yürüyor. İltihap yapıyor. Apse yapıyor ve hayati tehlike oluşturmaya başlamasın diye de ameliyat alıp temizliyorlar. Şunu merak ediyorum Arzu. Yani o sıvıyı nasıl tüketemiyorlar, temizlik yapıyorlar vücutta ameliyat oluyor. Hı Nasıl hı. bitmiyor da her seferinde tekrar bir daha ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ne kadar çok. Çünkü popo hacmi büyük bir şey ya. Evet, Mesela atıyorum bir dudak olsa, nazolabial olsa falan bunu çok kolay ultrason yöntemiyle bakıyor ve eritiyor alan küçük olduğu için. Popoya düşün yani en az 1000-2000 defalarca iğne sokup zerk ediyor o sıvıyı. Dolayısıyla o büyük bir hacim kapladığı için böyle gidiyor, böyle gidiyor, yana gidiyor. Hani nerede nasıl hani vücut da büyük ya. Böyle de gidebilir, böyle de gidebilir ama şu kadarcık bir madde koysa bu kadarlık alana olan onu temizlemek kolay. Ama demek ki hani atıyorum mesela 3 kilo mu? Afaki konuşuyorum hani gerçek bilgi değil. 2 kilo mu? Kaç kilo oraya sıvı enjekte edildi? Kaç gram? Yani hani insanlar dudağına yaptırıyor 1 ml dudağın şişiyor. 1 ml'i yok etmek çok kolay. Ama bir popo kaç ml'dir? Onu düşünmek lazım. O sebeple de bir yerlerden yolunu buluyor. Gittiği yer ya üst ya alt, bacak, ayak bir yerden kendine çıkış yolu buluyor. Çünkü vücut kendine ait olmayan her şeyi reddeder. Sanırım Damla Bilic'te de öyle oldu. Herkes de olmaz ama bazı insanların vücudu, benim de mesela vücudum kabul etmez. Bana ait olmayan hiçbir şeyi kabul etmez yani. yani bu konulan madde sıvı madde, jel değil o zaman anladığımız kadarıyla başka bir şey. Valla tam o Bir şeyin yağ. adını vermeyeceğim koydukların. O da çünkü bir reklam ibaresi ve kimseye de örnek olmasın, uzak dursunlar. Jel gibi yani dudağa koyulan dolgunun bir tık daha sert olanı. Hımm, anladım. Eee, Diyor ki Danla Bilic bugün yaptığı açıklamada 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırıldım. Tansiyonum 5'e düştü. Düşer. Yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Diğerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Yani tekrar söylemek istiyorum. Gerekmedikçe estetik operasyon, sağlık açısından gerekmedikçe yaptırmayın ya. Hem paranıza Evet, yazık, hem böyle perişan evet. oluyorsunuz. Allah'tan bu kızın parası var. Danla Bilic'in değil mi? Ama Tabii. kim bilir kaç milyon lira harcadı şimdi bu ameliyatlara. Kaçıncı Ben ameliyatı? sana söyleyeyim en az 2-3 ev parası gitmiştir. En az. Yapma ya. Evet. 2-3 ev parası diyorsun. Evet, kesinlikle gitmiştir yani. Çünkü zor bir operasyon. Giriyorsun, temizliyorsun defalarca. Özel hastaneye gidiyor. Bence sağlık sigortası bunu kapsamıyordur. Kendi Kapsamaz, yaptırdığı dışarıdan bir şey olduğu kapsamaz. için. Gitmiştir yani. Çok zor. Allah yardımcısı olsun. Umarım böyle hiçbir zerresi kalmayacak kadar temizlenir. Vikis diyor ki bu tür ameliyatlar yapmadan evvel 1000 kere düşünmek lazım. Hatta hiç yaptırmamak lazım diyor. Evet, Caner merhaba Caner. Moderatörüm Caner de geldi. Banu Kavaş da burada. Servin işi sağlam da burada. Dostlar beğen yaparsanız mutlu oluruz. Ee, Ve abone olarak izlerseniz de seviniriz. Dedikten sonra arkadaşlar ilginç gelişmeler var magazin dünyasında. Onları konuşacağız. Şöyle bir notlarıma göz atıyorum. Evet. Evet. Peki Haluk Levent'le devam edelim o zaman. Haluk Levent'le devam edelim arkadaşlar. Haluk Levent
dahil 14 şüpheli tutuklandı. Dün gece geç saatlere kadar önce savcıya, sonra hakim karşısında ifade verdiler, yargılandılar ve şüphelilerden 14'ü tutuklandı. 6 kişi kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Benim benim şaşırdığım bazı kişiler, bazı takip edilen gazeteciler ve ünlü kişiler hala Haluk Levent güzellemesi yapabiliyorlar. Bir tanesi şey demiş, e, bir tanesi demiş ki Haluk Levent'in hiçbir belgede imzası yok. Dolayısıyla atlatır bu şeyi. Bir sıkıntı yaşamaz. Hiçbir belgede imzası yok. Hani o çok akıllı, çok zeki Haluk Levent gibi filan böyle bir şeyler de ima ediyor. Nasıl şaşırdım. Birisi diyor ki banka hesabı bile yok diyor. Kredi kartı bile yok diyor. İşte başkasının hesabını kullanmış falan. Akıllı diyor, zeki diyor. Ondan sonra Haluk Levent'in diyor çok büyük bir ceza alacağını falan zannetmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamla ilgili sürekli yeni şikayetler ortaya çıkıyor. Savcılığa başvurana beni de dolandırdı, beni de dolandırdı diye. Yani 3 suçlama vardı, 5'e çıktı Haluk Levent'le ilgili gözaltına alındığında. Bu arada Bakalım daha ne kadar olacak? Önümüzde süre uzun. Ne kadar evet, suçlamalar olacak, ne olacak izleyip göreceğiz. Ben pek bir şey diyemiyorum. Çok şoktayım çünkü çok da üzgünüm. O sebeple mahkeme süreçlerini takip edeceğim. Ne oluyor, ne bitiyor ama yazanlara da hak verdim. Eğer aynı öyle söyledikleri gibiyse ki incelediğimiz, baktığımız işte İhsan Yalçın gibi büyük habercilerin yayınladığı belgelerde gerçekten bir imza, bir şey görmedik. Hep işte sekreterinin hesabı, onun bilmem nesi. Kanun sonuç olarak hani kişiye bakıyor. evet, O yüzden bilemiyorum yani hukukçuların konusu birazcık ama ne olacak izleyip göreceğiz. evet. Bu arada Haluk Levent'in ve diğer şüphelilerin ve Ahbap Derneği'nin tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına el konuldu. E, Haluk Levent olayında. E, Bir de enteresan bir şey, Haluk Levent'in kumar görüntüleri çıktı ya Kıbrıs'ta kumar oynarken Mayıs ayında çekildiği iddia edildi. O görüntüleri paylaşan gazeteci Mayıs ayında çekildiğini iddia ediyor. Kumarhane vermiş tabii. Görüntüler kumarhanelerde yukarıdan kameralar var ya, yukarıdan Haluk Levent aşağıda ruletin başında kumar oynuyor. Kumarhane o görüntüleri sızdırmış gazeteci hanıma. Bir hanım, gazeteci hanım paylaştı. Şimdi şey diyor insanlar, ya biz diyorlar yıllarca Serdar Ortaç'a kızdık kumar oynuyor diye. Ama adam kumarbazlığını hiçbir zaman gizlemedi. Dürüstçe ben bu illete bulaştım ve bittim dedi. Kendi trilyonlarını, kendi kazandığı paralarla oynadı. Kendi kendini batırdı. Kimseye bir zararı dokunmadı Serdar Ortaç'ın. Başkalarının umutlarını, paralarını sömürmedi diyor insanlar sosyal medyada. Haluk Levent'le ilgili suçlamalar ise ortada. Serdar'ın zararı kendisine. Haluk Levent ise en az hiçbir şey yapmadıysa toplumun güvenini ve dayanışma duygusunu bitirdi. Artık kimse hiçbir hayır kurumuna yardım etmeyeceğini söylüyor sosyal medyada diyor insanlar. Topluma topyekün bir zarar verdi Haluk Levent bu yaptığıyla diyorlar. Bize Burada deriz Turgut ya Türk milleti çok merhametli. Evet şimdi kızgın ve öfkeliyiz ve ortadayız yani ne düşüneceğimizi bilmiyoruz ama Allah korusun tekrar Türk milletinin başına bir hadise gelse Türk milleti Atatürk'ün de dediği gibi çok asil bir millet. Biz yine koşarız. Yani birisi gelip bizim evimize zarar verse o kişiye de koşarız. Yani biz milli duyguları çok yüksek bir milletiz. Şimdi üzgünüz diye böyle söylüyoruz bence. Evet. Bu arada Sabah gazetesinde yer alan bir habere göre gurbetçilerin milyonlarca eurosu ve doları ahbaba gönderilen paralar, yardım amacıyla ahbaba gönderilen paralar kayıtlara geçmemiş. Bu yardımlar kayıtlara geçmemiş. 2023 yılında e, MASAK raporuna dayandırarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları
Araştırma Kurulu'nun raporuna dayandırarak sabah bu haberi yapmış. Yani gurbetçiler yıllarca çalışarak alın teriyle kazandıkları paraları buraya Akbaba yolluyorlar ki depremzedelere ev yapılsın, yardım edilsin diye. Ama Ahbap kayıtlarına geçirilmemiş bu paralar. 3,5 milyon dolar hatırladığım kadarıyla 1 milyon euro, 1 milyon küsur euro bu paralar. Sabah gazetesinin haberi arkadaşlar. Bu da çok enteresan bir gelişme. Yani suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Bir de enteresan bu kadınlarla ilgili haber çok enteresan. Onu da okumak istiyorum müsaade edersen. Bu arada ben moderatörlere hemen bir teşekkür edeceğim. Yaptığınız hızlı işlemi gördüm. Teşekkürler. Moderatörlerimiz canavar ya. Evet. Cener yapmıştır muhtemelen. Evet. Haluk Levent ve kadınlar başlığıyla buraya ayırmışım. Ahbap soruşturmasında yeni ifadeler ortaya çıktı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli Nurdan Eriş. Hemen şuraya şey yapayım. Şimdi bir saniye okuyacağım arkadaşlar. Nurdan Hanım'ın ifadesi. Tutuklandı bu kadıncağız dün gece. Tutuklanmadan evvel hakimlik sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını söyledi. Bu arada bana İsviçre'den bir mesaj da geldi. Onu da biraz sonra okuyayım. İsviçre'de tanıştığını söyledi. Benim orada kurulu bir işim vardır. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandı. Beni kandırdı Haluk Levent. 2018 yılında evlendik. Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana borcum var, ödemem lazım. Tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Nurdan Hanım bu okuduklarımı dün gece hakimlik sorgusunda hakime anlatıyor. Bir kere de Ahbap'a para gönderdim. Nurdan Eriş. Ben yurt dışında yaşadığım için beni saf bulmuştur. O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah Bey'e ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de bir şey kalmadı dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım dedi. Ben de kalkacak mı dedim. Hani cezası kalkacak mı? Toparlayacak mısın dedim. Bana evet dedi. Konserlerim devam edebilir dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum diye kadın. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Kadın İsviçre'de yaşıyor. İsviçre'de evlenmişler. Geldim, para gönderdi, ev kiraladık. Çocuklarımı okula gönderdim. Okul parası, geçinme parasını da gönderdim. Şimdi eski şirketime geri girdim. Oradan bir gelirim var. Ben artık senden para istemiyorum dedim. Benim borçlarımı kapat dedim. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu zaten. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu Haluk Levent. Nurdan Eriş'in ardından şüpheli Sevda Kurt hakimin karşısına çıktı, ifade verdi dün gece. Haluk Levent'e 90 milyon lira borç verdim. Yaklaşık 20 yıl Amerika'da yaşadım. Sonrasında Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk Bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için Ahbap'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemeklere ve konserlere davet etti. Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya getirdim. Aldığı paraları Haluk Levent'in isteği üzerine başkalarına havale ettiğini anlattı. Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştı. Onlar da inandı ona.
Ya adamda öyle bir şey var ki, öyle bir olumlu elektrik yayıyor ki etrafına. Sen de tanışmışsan bilirsin, konuşmuşsan. Çok Onlar da eskiden inandı. tanıyorum. Onlar da inandı kendisine. Bana yine evleneceğiz dedi. Gözlerin içi gülüyor. Gözlerini bir dikiyor sana. Bazı öyle insanlar vardır. Efsunluyor seni. Adamın doğal hali yani. Bilerek bir şey yapmıyor. Bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemedi. Mağdur durumdayım. Bu kadın serbest bırakıldı adli kontrolle. O nikahlı karısı yani İsviçre'de evlendim diyen karısı tutuklandı. Ne kadar enteresan değil mi? Çok. Ne Ama kadar işte enteresan. insanların yani şu anda bu şeyi sevmiyorum ben. Acayip bir linç kültürü hakim oldu hepimizde. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Bunu Haluk Levent için söylemiyorum. Genel olarak hayatın her alanında oradan o çıkar, oradan o çıkar. Önceden mesela sosyal medya olmadan biz bunları görmezdik. O yüzden şimdi herkes bir şey söylüyor. O görüyorum ben de burada küfür edenler, hakaret edenler falan. Yani hukukta bir şey var. Suçluluğu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Bekleyeceğiz. Devlet en yetkili makam yargılayacak, bakacak, edecek. Sonucunda da kararını verecek diye düşünüyorum. Eski eşimi, sonra yeni eşimi kimler neler söylüyor izleyip göreceğiz. Evet, doğru söylüyorsun. Suçlu olduğu ispatlanana kadar herkes masumdur. Eee, Yani aleyhinde deliller de olsa mahkeme kararını verene kadar eee, Evet. hükümlü değildir. Adı üzerine tutuklu, tutuluyor, tedbiren tutuluyor demek tutuklu. Hükümlü de mahkeme kararını vermiş, hüküm giymiş. Artık cezası kesilmiş. Şu anda mahkemede yargılanıyor. Mahkeme kararını bekleyeceğiz. Peki kim Boğaz'da doğum gününü kutlamış? Şu haberi hemen şöyle bir açayım bakayım. Yasemin Kayelen 2 milyon liralık doğum günü kutlaması. Ne şanslı kadınlar var ya. Yeni yaşını Ne İstanbul şanslı. 2 Boğazı'nda. milyon bir şey değil ki. Ne aldı acaba? Ya Zaten bir iki tane Erdal altın alsa o kadar tutuyor artık. bir 2 milyon lira değerinde bir mücevher. Erdal Kaya. Hani bu şey var ya FBI çalışanı Amerikalı Evet. Türk. Adamı da hep Ya aynasız yazıyorlar meslektaşlarımız. Çok komiğime gidiyor. Aynasız kaldı adamın adı. Boğaz içinde özel kutlama yapmış karısına. Özel kutlama yapmış. Bir tekne kiralamış ve Boğaz'da gezdirmiş. Su yolu bileklik almış. 2 milyon lira değerinde su yolu bileklik almış. Ama 2 milyon lira çok önemli değil diyorsun. Değil bu devirde hiçbir şey. Zaten o su yolları falan da bir daha satmaya kalksan beş para etmiyor. Keşke tam altın alaymış. Öyle mi? Geriye versen zaten bir değeri yok diyorsun mesela. Yok. Çok değer kaybediyor. Evet. Enteresan tabii. Ee, şey bir dakika şuna da bir bakayım hemen döneceğim. Evet. Şimdi sizlerden gelen mesajlar katılıyorum diyor. Ee, Emekli maaşı artacaktı. Biz de emekli maaşımız artacak diye seviniyoruz diyor. Lütfen beğen yapalım diyor moderatörümüz. Lale Hanım selam veriyor. Merhaba Lale Hanım. Ee, peki arkadaşlar. Mert Ramazan'la ilgili Mert Ramazan'la ilgili bir detay var. Onu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Orada Sıla Deveci boş kalmasın söyleyeyim. Onlar satmaz ki demiş de Sıla'cığım öyle değil. Bazen sıkılıyorsun hani bir tek para için değil. Sıkılıyorsun, modeli değiştirmek istiyorsun vesaire. Pırlanta çok değer kaybediyor o tarz şeylerde. Yani pırlanta ömür boyu duracaksa bir anı olarak o zaman faydalı oluyor. Afra Saraçoğlu okuyayım. Peki Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek'in bu Go Türkiye projesi İstanbul'la ilgili mini bir dizi çektiler ve Amerika'da ödül kazandı ya. Afra Saraçoğlu'nun hayranları Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nu
Dün bir kısmını okumuştum arkadaşlar. Bu dizideki İstanbul My Love, İstanbul Aşkım dizisindeki e, değerlendirmeleri, yorumlarının dün bir kısmını okumuştum. Bugün yine okuyacağım. Bunları yazanlar yabancı fanlar, yabancı izleyiciler. E, hemen e, bakıyorum arkadaşlar. Hemen söyleyeceğim. Afra ekrana o kadar çok yakışıyor ki sanki kamerayla arasında gizli bir bağ var. Projedeki her karesi adeta bir sanat tablosu gibi duruyor. Ödül kazanmıştı bu proje, biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, İstanbul Aşkım, İstanbul My Love mini dizisi 8 bölüm, onunla ilgili izleyen yabancıların, bunu okuyan yazan Avusturyalı bir izleyici. Brezilyalı bir izleyici, o kadar duru ve doğal bir güzelliği var ki Afra Saraçoğlu'nun makyajsız hali bile insanı büyülemeye yetiyor. İstanbul'un tarihi dokusuna modern ve taze bir soluk getirmiş demiş. Bir Bulgar izleyici, Afra Saraçoğlu resmen ışıldıyor. Gülüşü, bakışları ve enerjisi tüm projeyi yukarı taşımış. İzlerken gözlerinizi ondan alamıyorsunuz. Ne kadar seviyorlar İstanbul'un, ne kadar tatlı bir söz. Tarihi dokusuna fresh bir olay getirmiş diyor. Çok etkilendim. Evet. Bu arada Afra'nın canlandırdığı karakterin adı da İstanbul dizide. Karakterin adının İstanbul olması tesadüf olamaz diyor bir başka izleyen Boşnak Bosna Hersekli. Çünkü İstanbul kadar renkli, canlı, sürprizlerle dolu ve büyüleyici bir performans sergilemiş. Bak 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 bak. Adının İstanbul olması tesadüf olamaz diyor. Çünkü İstanbul kadar övmüş, 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 övmüş. Ve bir Türk arkadaş Afra'nın canlandırdığı o özgür ruhlu, neşeli ama bir o kadar da derinliği olan kadın figürü çok samimiydi. Şehri onun gözlerinden keşfetmek harika bir deneyimdi. Yine bir Türk arkadaş Ozan Açıktan'ın yönetmenliğinde Afra Saraçoğlu tam bir İstanbul hanımefendisi gibi süzülmüş sahnelerde. Hem çok modern hem de şehrin geçmişi kadar asil diyor. Engin Akyürek için Engin Akyürek gibi devleşen bir aktörün karşısında hiç ezilmeden kendi güçlü enerjisini ortaya koyabilmesi onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Engin Akyürek yılların deneyimi tabii, yani 2008-2007 ilk yükselmeye başladığı dönem değil mi Engin Akyürek'in? Evet. Çok daha tecrübeli. Usta oyuncularla usta oyuncuyla genç bir oyuncunun uyum yakalaması da çok değerli, çok kıymetli. Yani ona ayak uydurabilmesi. Ama yani o kadar iyi oynuyor ki Afra Saraçoğlu. Mesela bunu Abi dizisinde görüyorduk. Kenan İmirzalıoğlu bazen onu yakalamaya çalışıyor. Oyunculukta Afra bazen o ağlarken filan, ne bileyim ben, hüzünlenirken filan Kenan karşısında böyle, yani onu izlediği senaryo gereği sahnelerde Afra oynuyor, Kenan ona bakıyor. Orada ne oluyor? Afra büyüyor oyunculukla. Kenan sabit kalıyor, stabil kalıyor. Dolayısıyla Afra'nın oyunculuğu öne çıkıyor. Bu da orada Afra'yı yüceltiyor. Usta bir oyuncu karşısında döktürüyor diyorsun. Değil mi? Evet, 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 evet. Yeni Zaten jenerasyonun en yetenekli oyuncularından Afra Saraçoğlu. evet, bunu Serenay Sarıkaya'yla da şeyde gördük. Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'yla oynarken gördük. Mesela, Evet, ne oynadı, ne oynadı, ne oynadı orada. değil mi Serenay? Yani Evet, evet. Eve harika. geldikleri sahneyi unutamıyorum. Eve geldiler, orayı dağıttılar. Yani her sahne çok iyiydi de tüm sahnelerde efsane oynadı Serenay orada. Efsane oynadı. Bayılmıştık. Kıvancın Şimdi bana karşısında saldıracaklar. Afra'yı az konuştun, bu kadın Serenay hayranı. Serenay'ı övdün diye. ya, yok ama gerçek yani. Şimdi Kıvanç Serenay'dan biraz daha tecrübeli, yani 4-5 sene daha tecrübeli ve daha çok yapımda oynadı. İşte o Zonguldak'ta mesela o çektiği bir sinema filmi var. Bir şairi oynadı, hani verem olup
Hayatını Hı kaybeden hı. bir şahirin hayatını oynadı falan. Ne müthiş bir filmdi o, değil mi? Yani Yılmaz Evet. Erdoğan projesiydi filan. Yani böyle bir dev oyuncu. Keşke öyle yapımlara devam etse ya. Bunlar zor geliyor artık bu gençlere. Bu yani bu oyunculara. Halbuki Tarık Akanlar, Kadir İnanırlar, yani işte Yılmaz Güney'e kadar gitmeyelim ama hep böyle Anadolu hikayeleri çektiler yıllarca. Kadınları da öyle. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Fatma Girik. Yani ne güzel işler çektiler. Orada hissediyorsun sanatın gerçek gücünü, sinemanın gerçek gücünü. Ama maalesef şimdi bunlar yapılmıyor. Kolay para kazanmak diyebilir miyiz şimdi yapılan işlere? Tatlı geliyor, daha basit, daha kısa yoldan. Evet, yani biraz jenerasyon farkından dolayı artık insanların taleplerine göre yapıldığı için o zamandaki şeyler yapılsa, baştan yapılsa tutardı ama o kadar fast food'a alıştık ki her şeyde. O yüzden hızlı tüketim istiyoruz yani. Ondan Yapılır dolayı mı? mı? Çok zor artık. Yapılmaz mı diyorsun? Çok zor. Yani ancak Anadolu şeyi görüyoruz. E, Töre Anadolu dizileri. dizileri, Anadolu dizileri, Anadolu'da çekilen diziler. Uzak şehir filan yani. Midyat'ta Evet. çekiyorlar. Töre dizileri. Töre dizileri. Midyat'ta çekiyorlar ama İstanbul Konforu'nda çekiyorlar. Yine Range Rover'lara biniyorlar. Ne bileyim yine işte Cherokee Jeep'lere biniyorlar. Yine air condition altında dinleniyorlar. Evet, hiç Yani o traktöre binen yok. hiç traktöre binen yok. Hiç ne Yok bileyim ben valla. karşıdan karşıya o sicimden yapılan şeylerle, köprülerle geçen yok. Değil mi? Fırat Nehri'ni karşıdan karşıya neydi o? Bir koptu, Türkan Şoray nehire düşmüştü filan yani. Gerçek Evet. kendisi dublör değil yani kendisi düşmüştü. Hiç öyle Ben öyle bir sıkıntı şeye bindim geçen hafta. Çok komik Şile'de. Aynı böyle köprü gibi bir şey yapmışlar, tekne gibi. Biniyorsun. Ben sandım ki o bizi alıp götürecek. Uzaktan kumandayla çalışıyor. Oturdum, kuruldum falan. Meğerse buradan oraya 7 adım öteye götürüyormuş. Gülmekten öldüm yani. Çünkü Şile'de iki yer arasında köprü yapmamışlar. Sal gibi bir şey yapmışlar. O seni oraya götürüyor hemen 2 dakikada. Ben de sandım o gidecek. İçimden diyorum ki bu nasıl gidecek acaba uzaktan kumandayla? Başımıza bir iş gelir mi falan. Sadece o kısa mesafe içinmiş. O kadar komikti ki. Öyle şeyleri görmek istiyoruz. Bunu bile Şile'de gidip göstermiyorlar bize. göstermiyorlar. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun canım. Peki Mert Ramazan Demir'i çok özlemiştiniz. Mert Ramazan Demir'in Bize Bir Şey Olmaz dijital platformda oynayan dizisi yıkılıyor arkadaşlar. Gösterildiği ülkelerde çok beğeniliyor. En son İspanya'da gösterime girdi. Bize Bir Şey Olmaz. İspanyol izleyicilerin Bazı İspanyol izleyicilerin yorumlarını okumak istiyorum size. Tabii Türkçe'ye çevrildi bunlar. Mert Ramazan Demir gerçekten jenerasyonun en özel oyuncularından biri. Biliyorsunuz İspanya'da bizim pek çok dizimiz gösteriliyor. Şu anda Can Yaman da İspanya'da bir dizi çekiyor. E, Bize hakimler yani bizi iyi tanıyorlar oyuncularımızı. Jenerasyonun en özel oyuncularından biri. Sahnede oynadığını hissetmiyorsunuz. O an gerçekten o barda yaşıyor. O sigarayı gerçekten o efkarla yakıyor. Mimikleri, jestleri inanılmaz doğal diyor. İspanya'dan bir başka yorum. Televizyon dizilerindeki o kasıntı sürekli poz veren jön modelinden çok uzak. O dağınık, umursamaz ama içi fırtınalı hallerini o kadar organik yansıtmış ki karakterin, hayran kaldım. Evet, Miray Daner ile kimyaları çok yüksek. Aralarındaki çekim ekrandan dışarı taşar gibi. Birbirlerinin gözünün içine bakarken bile o tutkuyu, öfkeyi ve çaresizliği dibine kadar hissettiriyorlar diyor. Bir başka İspanyol izleyici Bize Bir Şey Olmaz'ı izliyor. İspanya şu anda arkadaşlar dijitalde. Çoğu Türk dizisindeki yapay aşk sahnelerine kıyasla Aktan ve Lalin sahneleri adeta bir sanat filmi estetiğinde.
Mert Ramazan bu sahnelerde hiç sırıtmıyor. Karakterin tutkusunu çok asil taşıyor. Yalı Çapkını'nı da izledim. Yeteneği televizyon sınırlarına sıkışmıştı. Dijitalde küfrüyle, öfkesiyle, cinselliğiyle çok daha özgür ve gerçek bir karakter yaratmış. Sınırlarını zorlamaktan korkmayan cesur bir oyuncu. Bu kadar yeter. Mert Ramazan Demir'le ilgili başka yorumlar da var. Onları da yarın okurum arkadaşlar. Peki Arzucuğum, çok teşekkür ediyorum canım benim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın ve tüm izleyenler de iyi ki varlar. Arzu Altıntaş konuğumdu arkadaşlar. Magazini konuştuk Arzu Altıntaş'ta. Daha çok ben konuşuyorum. Arzu'yu az konuşturuyorum. Benim de böyle bir kötü huyum var. Kusura bakma Arzu. Estağfurullah, olur mu? Zevkle dinliyorum. Peki canım benim. Sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Dostlar, sevgiler hepinize.